8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada fizyoterapist Vedat Ülker bizimle. Vedat Hocam hoş geldiniz. Hoş gördüm, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Vedat Hocam. Gayet iyiyim, sizleri görünce daha iyi oluyorum her zaman. Bizler de öyle gerçekten. Teşekkür ederim. Bugün sizlerden çok güzel bilgiler alacağız. Çünkü kuliste de görüştüğümüz gibi bütün herkese dayanacak ve gerçekten kulaklarını açacak bilgiler gelecek. Ya hemen herkeste görülen ya da bir yakınında görülen sıkıntılardan bahsedeceğiz. Aynen öyle. İlki, medikal egzersiz nedir? Hareketle tedavi ne demektir? Medikal egzersiz, namı diğer klinik egzersiz veya tedavi edici egzersizler olarak adlandırılan egzersizler hastalık için yapılan çalışmalar demek, egzersizler demek. Mesela bunlar ne olabilir? Bel boyun fıtığı, siyatik, el bileğinde görülen karpal tünel sendromu, omurgada kireçlenmeler veyahut ameliyat sonrası, mesela diz protezi yaptırdı, kalça protezi yaptırdı, akabinde egzersiz yapması gerekiyor. Yani kişinin bir sıkıntısı var burada. Kamburluğu var, skolyozu var, ağrısı var. Herhangi bir kas iskelet veya omurga problemi var. Medikal egzersizlerde yani klinik egzersizlerde bu rahatsızlığa özel egzersizler yaptırılıyor. Bu egzersizler özellikle bu rahatsızlıklar için çalışılan ve bu rahatsızlıklara fayda gösteren çalışmalar. Kişiye özel mi hocam? Kişiye özel ve hastalığa özel. Evet, burayın altını çizelim. Peki özellikle hangi hastalıklarda gerekiyor? Az önce bahsettiğim gibi hekimin özellikle egzersiz yapma demediği tüm rahatsızlıklarda egzersizler kullanılmakta. En çok kullandığımız şeyler fıtıklar, omurgada kanal daralması, bel kayması, dizde kireçlenme, boyun düzleşmesi, kamburluk, skolyoz, işte özellikle ameliyat sonraları, işte hasta omuzundan ameliyat oldu, diz protezi oldu, kalça protezi oldu. Protez olmak zorunda değil, ön çapraz bağ olabilir, menisküs olabilir. Kısacası bu egzersizler hasta insanlar veya hastalık geçirmiş insanlarda kullanılan egzersizler. Dediğim gibi hekim özel olarak egzersiz yapma dememişse her türlü rahatsızlıkta bu egzersizler kullanılabiliyor. Kişiye özel ve rahatsızlığa özel uzman tarafından yapılıyor. Fizyoterapist tarafından uygulanıyor. Kişi değerlendiriliyor, sıkıntıları not alınıyor. İşte kısa kasları tespit ediliyor, kuvvetsiz kasları tespit ediliyor, güçsüz eklemleri tespit ediliyor, ölçümleri yapılıyor. Hastalığı hakkında tüm detaylar yapıldıktan sonra program oluşturuluyor. O kişi için en faydalı, rahatsızlığını en kısa sürede giderecek hangi egzersizler varsa onlar seçiliyor ve problemlerde kullanılıyor. Aslında hocam sadece biz ameliyat olduk tamam bundan sonra iyiyiz demek değil. Aynen aslında öyle. Vücudumuzu harekete geçirmek ama bu hareketi de bir spor yerinde gibi değil de sizin gibi bilgili, nerede neyi çalıştırabileceğini bilen fizyoterapistlerin eline bırakmak kadar daha güzel bir şey yok diyoruz değil mi? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bana klinikte 5 defa bel fıtığı ameliyatı olup gelmiş insanlar var. 5 defa, 6 defa, 4 defa, 3 defa. Neden tekrar bel fıtığı ameliyatı oluyor veya boyun fıtığı ameliyatı oluyor? Demek ki burada bir problem var. Kaslarınız güçsüz, eklemlerinizde yeterli hareket kabiliyeti yok, esneklik probleminiz var. Kaslarınızın dolaşımı yeterli değil ki sıkıntınız tekrar ediyor. Bu ağrılar için de geçerli. Ağrım geçince ben iyiyim, ağrım varsa ben kötüyüm. Ağrı biraz daha son noktada ortaya çıkan bir şey. Diyelim ki çok fazla kilonuz var. Hareket etmiyorsunuz ama ağrım yok. Ama çıkacak bir yerde. Onun çıkmasını beklememek gerekiyor. Ameliyat sonrası yine örneğin dizinden ameliyat geçirdi. Protez takıldı. Yaşlı insanlarda özellikle diz kalça protezleri çok fazla yapılıyor. Ameliyattan sonra egzersiz yapmadığı takdirde, dizlerini yeterince güçlendirmediği takdirde ameliyattan çok fazla verim alamayabiliyor. Sonra sanki böyle kalktığında ki hele ki yaş ilerlediyse çok daha fazla sıkıntı ve hasar doğabiliyor değil mi ameliyattan sonra? Aynen öyle. Şimdi ameliyat niçin yapılır? Yaşam kalitemizi yükseltmek için. Hareket kabiliyetimizi yükseltmek için. Ağrılarımızın ortadan kaldırılması için. Hekim ameliyatı yapıyor. Diyor ki sen şu kadar ay fizik tedavi alacaksın. Veya egzersiz alacaksın. Hasta onu her zaman dikkate almayabiliyor. Ben ameliyat oldum. Gereken yapıldı zaten. İlaçlarımı da kullanırım. Fizik tedavi herhalde almasam da olur veya egzersiz yapmasam da olur. Orada yanılıyor işte. Evet. Ameliyat yapıldı omuzundan, dizinden, kalçasından, el bileği, ayak bileği neyse vücudun herhangi bir bölgesinden. Ama egzersizler yapmak istemiyor. Şimdi vücut yaşlandıkça kas ve kemik kalitesinde azalma yaşanıyor. Kıkırdak dokusunun kalitesinde azalma yaşanıyor. Doku kalitesini yükselten belli başlı şeyler var. Sağlıklı beslenme, kaliteli egzersiz. Yani doğru egzersiz. Doğru İnternette egzersiz.
milyonlarca egzersiz var. Şimdi benim bileğim ağrıdı. Bilek ağrısına sebebiyet veren rahatsızlıklar yazıyorum ve bilek ağrısına ne neden olur? İşte bir tane rahatsızlık, evet benim semptomlarıma benziyor. Bu rahatsızlığın egzersizlerini yapıyor. Şans eseri iyi gelen insanlar olabilir mi? Tabii ki olabilir. Niye olmasın? Evet. Binlerce rahatsızlık var. Ama genel itibariyle rahatsızlığı iyi tespit edilmemişse, teşhis konulmamışsa ve tedavi edici egzersizler uygulanmamışsa iyi gelmiyor. Hatta hastalar bazen de şöyle diyor. Ya ben egzersiz yaptım, bana iyi gelmedi. İşte ne egzersiz yaptım? Bana bir broşür verdiler. Git bunu evde yap dediler. İşte 3-5 tane hareket işte herkesi kapsamıyor tabii ki bu. Ama doğru mu yapıyor işte o egzersizdeki şeyleri? Çoğunlukla yanlış yapıyorlar. Evet. Nefesten tutun da, duruştan tutun da, tekrar sayısını. Hepsi çok önemli. İstirahat sayısını. Hepsi sıkıntılı oluyor genelde. Bir de hani şimdi mesela ben buraya 500 tane broşür koyayım. Boyun rahatsızlığı, bel rahatsızlığı. Herkese aynı broşürü vereyim. Böyle bir şey yok. Evet. Değil mi? Doğru. Fizyoterapistler işte burada çok iyi bir şekilde devreye giriyor. İşte boyun fıtığı için ayrı. İşte boyun fıtığı sağdaysa ayrı, soldaysa ayrı. Siyatik için ayrı. Karpal tünel el bileğinde tıkan sıkıntılar için ayrı. Kireçlenmeler için ayrı. İşte efendim fasit eklem sendromu denilen bel rahatsızlıkları, omurga rahatsızlıklarında uygulanan egzersizler farklı. İşte kamburluğumuz varsa uygulanan egzersizler farklı. Skolyoz yani omurga eğriliği varsa uygulanan egzersizler farklı. Sadece fiziksel hastalıklarda uygulanmıyor medikal egzersizler. Diyelim ki kişi depresyonda, kaygılı, korku yaşıyor, stresli. Şu anda kim öyle değil ki? Aynen pandemiden öyle. Çıktıktan sonra. Toplumda çok fazla diş sıkma vakası var. Evet, çok da Bunların duyuyoruz. organik nedenleri de çok fazla. Ama stres, kaygı, korku, belirsizlik, ümitsizlik gibi duygular da bunu çok fazla tetikliyor. Stres de tek başına vücudumuzda ağrının haricinde kaslarda aşırı gerginlikten uyuşma, karıncalanma gibi sıkıntılar yaratabilir. Medikal egzersizler yani bu kişiye ve hastalığa özel egzersizler bu sıkıntılara da çok iyi geliyor. Diyelim ki kişi doktora gitti, herhangi bir hastalık tespit edilemedi. Kan tahlili yapıldı. Direkt strese atılıyor zaten hocam. Tabii ki bu güzel bir şey, en azından organik bir sıkıntı yok. Sen diş sıkıyorsun, sen kaygılısın, sen kendini sürekli geriyorsun, iyi uyuyamıyorsun, mutlu değilsin. Bunlar zaten vücudun fizyolojisini alt üst eden şeyler. Evet. Kan tahlillerinde, görüntülerde hiçbir şey çıkmamasının bir önemi yok. Kişinin ağrısı varsa altta yatan sıkıntının çözülmesi gerekiyor. Yani doğru yapılan klinik egzersiz strese de çok iyi geliyor. Kaslara da çok iyi geliyor. Akciğere de, kalp damar sağlığına da ve birçok sayamadığımız her şeye de çok büyük faydaları var. Peki bu klinik egzersizler kimin eşliğinde yapılmalı? Ve ne kadar zaman yapılmalı? Çünkü bu çok önemli bir konu bence. Evet. Bu tip konularda hani problem olan kişiler direkt spor merkezlerine gidip oralarda yapmaya çalışıyorlar. Kötüleşip tekrar geliyorlar bize zaten. O yüzden sordum zaten bu soruyu. Biraz önce aslında Vedat hocamın dediği de oydu Fatih hocam. Hani fizyoterapist bile olsa eline ver işte kağıdı onun evde devam etsin de yanlış bir hareket aslında. Şimdi kişinin çok ciddi bir spor geçmişi varsa o ayrı ki bu toplumda çok az bir kesme belirtiyor. Yaşlı bir teyzemiz var diyelim, omuzunu kaldıramıyor. Şuradan yana kadar kaldırıyor. İşte doktor bana egzersiz önerdi, fizyoterapi önerdi. Ben spor merkezine gittim. Ya benim sadece sağ omuzumda vardı, bu sefer sol omuzumda da ağrı çıkmaya başladı. Evet. Veya kollarımda ağrı vardı, bu sefer belimde de ağrı çıkmaya başladı. Yanlış hareket dizlerimde de ağrı çıkmaya başladı. Çünkü çocukta uygulanan hareketler farklı. Yaşlı insanlarda veya orta yaşlı insanlarda kullanılan egzersizler çok farklı. Hangi hareket seçilecek bu çok önemli bir konu. Zaten bunun uzmanıysanız ya hekimsiniz ya fizyoterapistsiniz. Bunların eşliğinde yapılması gerekiyor. Sağlıklıysa tabii ki antrenörler eşliğinde, ilgili sporcu uzmanı eşliğinde çalışabilir. Ama rahatsızlığı varsa, ağrısı, omurga problemi, teşhis almış olduğu bir hastalığı varsa burada çalışılması gereken kişi fizyoterapist. Peki hocam harekette tedavinin kalıcılık düzeyi nedir? Şimdi ağrısı olan bir kişi hekime gittiğinde hani genelde bir ağrı kesici kremler alır veya solüsyonlar vesaire uygular. Ağrısı nüksediyorsa burada en kalıcı yöntem egzersizler. Yani altta yatan çok ciddi bir patolojik biyomekanik sıkıntı yoksa egzersizler çok kalıcı çözümler sunuyor. Kasları kısaysa, omurgasında bir blokaj varsa, omurgası yeterli derecede hareket etmiyorsa, mesela öne doğru çok rahat eğilemiyorsa, bacağını çok rahat kaldıramıyorsa, boynunu çok rahat sağa sola döndüremiyorsa, yan tarafa eğemiyorsa bunların tedavisi
egzersiz de oluyor ve gayet uzun sürede kalıcı bir hal alıyor. Yalnız şöyle, kötü postürde oturursa, darbe olursa, sakatlık yaşarsa veya çok ciddi depresyonlar yaşarsa ağrısı yükseder, yine tedavisini tekrar alması gerekir. Peki bu klinik egzersizleri bazı hastalarda ameliyat sonrası yapılıyor. Mesela işte ortopedik ameliyatlar ya da travmalara bağlı olarak. Bazı hastalıklarda ise ameliyat öncesi yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Biraz bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Olarak diyelim. Diz protezinden gitmek istiyorum. Mesela 65 yaşında bir hanımefendi var, diz protezi olacak. Doktor diyor ki, ya biz senin ameliyatı alacağız. İşte kaslarını keseceğiz, A'dan Z'ye açacağız, kemiklerinden bazı parçalar alacağız. İşte oraya bazı eklentiler yapacağız. Sen şu andaki haline girersen, çok zayıf ve esneklik kaybı olarak girersen zaten ameliyattan sonra çok zayıf ve esneklik kaybı olarak çıkacaksın. En azından seni maksimum kuvvette ve maksimum esneklikte sokalım ameliyata ki sonrasında çok büyük problemler yaşama. Öncesinde de yaptırıyoruz egzersizleri. Yani dizini veya kalçasını, vücudunu en güçlü ve en esnek şekilde sokalım ki ameliyat sonrası yaşanabilecek semptomlar en az seviyede olsun. En aza indirgensin. süper. Evet, aynen. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Çok güzel bir konuydu Teşekkür gerçekten. ederim. Birçok insanda olan ve derdine çare bulmak isteyenlere bir Egzersiz ilaçtır. Evet, süpersiniz hocam. Çok Bununla teşekkürler. kapatalım. Çok sağ olun. Evet efendim. Fizyoterapist Vedat Ülker bizlerleydi. Kendisine vermiş olduğu güzel ve önemli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.